Amerikan efsanesi Ford Mustang ile birlikteyiz. Eskiden Mustang ülkemizde satılıyordu ama resmi bir satışı yoktu. Şimdi ise Ford çatısı altında Mustang'i 2.3 litrelik EcoBoost benzinli motorla satın alabiliyorsunuz. Zaten Mustang'i ülkemiz yollarında görmemizin en büyük nedeni de böyle Avrupa standartlarına uygun küçük hacimli bir motor üretilmiş olması. Bakalım Mustang bu haliyle ülkemiz yollarına ne kadar uygun bir spor otomobil özellikleri taşıyor. Gelin hep beraber inceleyelim. Önden baktığınız zaman yeni Mustang'in de burnunun alışılmış köpek balığı burnu formunda olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Burada geniş hava girişli bir tane panjur var ve ortasında da Mustang'in olmazsa olmaz atına yer verilmiş. Farların üstüne doğru uzayan kaput sayesinde ise Mustang önden kesinlikle agresif ve hırçın duruyor. Bu son derece uzun ve şişik kaputun nasıl bir görünüme sahip olduğunuysa aracı kullanırken sizinle paylaşacağım. Şimdi aracın profilinden biraz da bahsedeyim size. Mustang'e yandan baktığınız zaman kesinlikle doğuştan bir spor otomobil profilinde olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Önde çok çıkık gibi görünmese de çıkık olan bir çamurluk var. Ayrıca bu ön camla başlayan ağ sütununun arkaya doğru yaptığı kıvrım ve burada geniş arka çamurlukla birleştikten sonra bagajla da mükemmel bir uyum içinde devam etmesi ve sonra da spoiler şeklinde yukarıya doğru kalkması Mustang'in profilden gerçekten çok dikkat çekici ve iddialı görünmesini sağlıyor. Otomobilin sarı gövdesiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah renkte ve çıkık bir şekilde tercih edilen marşpiyerler de kesinlikle Mustang'in sportif detaylarından bir tanesi. Kupe otomobillerin olmazsa olmazlarından biri ise bence kesinlikle çıtasız camlardır ve Mustang'de de aynı şekilde öyle bir cam kullanılıyor. Bunu indirdiğiniz zaman kapı gerçekten bambaşka sportif bir formda kendini gösteriyor. Gelin şimdi aracın arkasına da biraz göz atalım. Mustang'in arkası da geleneklerine sadık kalınarak yenilenmiş. Burada siyah bir tane parça görüyorsunuz bagaj kapağının ortasında ve yine yuvarlak bir tane logonun içinde Mustang'in atı yer alıyor. Yani Ford'la alakalı herhangi bir yazı kesinlikle aracın üstünde yok. Stop lambaları 3 tane çizgiden oluşuyor her iki tarafta ve bunlar da şu an beyaz görünüyor olsalar da yandıkları zaman kesinlikle etkileyici bir görünüme sahipler. Ayrıca tamponun altına doğru baktığımız zaman sağdan ve soldan çıkan 2 tane yuvarlak egzoz olduğunu görüyoruz. Bunlar da aracın gücüyle ilgili kesinlikle ipuçları veriyor dışarıdan bakanlara. Aradaki bu siyah parçaya rağmen gövde renginde tercih edilen difüzör ise Mustang'in arkadan son derece estetik görünmesini sağlıyor. Böylesine estetik bir spor otomobilden kullanışlılık beklemek kesinlikle mantıksızlık olur. Bunu bir kere belirtmemde fayda var. Ama şöyle söyleyeyim, burada 408 litrelik yükleme hacmi sunan bir tane bagaj var. Yani buraya gerçekten 2 tane orta boy valizinizi yerleştirebiliyorsunuz. Ama bunun için tabii biraz mantıklı hareket etmeniz lazım. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bagajın yükleme ağzı bir hayli dar. Ayrıca bu eşiğin yüksek olması da ağır yükleri kaldırıp yerleştirmek konusunda biraz sıkıntı yaratabilir. Ama kimin umrunda derseniz sizinle aynı fikirde olduğumu söyleyebilirim. Benzer konu tabii aracın içinde de geçerli. Mesela arka koltuklara binmek istediğiniz zaman bir kere size kolay bir şekilde emniyet kemerine uzanmanızı sağlayan bu parçayı sökmek durumunda kalıyorsunuz. Ve onu söktüğünüz zaman da eğer bir daha takmazsanız önde oturanlar emniyet kemerini almak için bir hayli geriye uzanmak durumunda kalıyorlar. Neyse, o çok önemli değil. Bakalım arkada nasıl bir yaşam alanı sunuluyor? Çünkü bu araç zaten 2+2 kişilik diye adlandırılıyor ve buranın gerçekten bir yetişkine göre çok konforlu olmadığını baştan söyleyebilirim. Şimdi buraya bindiğiniz zaman evet, görmüş olduğunuz gibi 1.78 boyunda olmama rağmen burada oturabiliyorum. Hatta diz mesafemin de fena sayılmayacak durumda olduğunu söyleyebilirim. Ama iş baş mesafesine geldiği zaman burada oturmakta gerçekten çok zorlandığımı söylemem lazım. Burada herhangi bir yere arka koltuklarda seyahat etmeme olanak yok. Çünkü aşağı kaymaya çalışsam bile kafam yine de arka cama değiyor. O yüzden burada sadece çocukların oturabileceğini söyleyebilirim.
Arka koltuklara iniş biniş de çok kolay değil ama kimin umurunda ki? Şahsen benim şu an hiç umurumda değil. Çünkü ben Mustang'in direksiyonuna geçiyorum ve birazdan sürüşe başlıyorum. Her zaman olduğu gibi önce emniyet kemerimizi takıyoruz. Sonra bu son derece estetik olan kapımızı kapatıyoruz ve marşa basıyoruz. Yola çıkmadan önce hafif bir sesini duymak ister misiniz motorun? Şöyle. Fena değil mi? Hadi başlayalım. Mustang'in direksiyonu başındayım. Mustang'in içi dışı kadar etkileyici olmasa da yine de farklı tasarım öğelerine sahip. Özellikle içine biner binmez bir Amerikan otomobilinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Gerek tasarım öğeleriyle olsun, gerek malzeme kalitesiyle olsun bunu net bir şekilde size hissettiriyor. Bilenler bilirler, Amerikan otomobilleri genelde malzeme kalitesi konusunda Avrupalı rakipler kadar iddialı değillerdir ve Mustang'de de aynı durum söz konusu. Burada üst taraflarda yumuşak plastik malzeme kullanılıyor ve üstü deriyle kaplanmış. Onun devamında kalan bölümde de alüminyum görünümlü bir plastik parçaya yer verilmiş. Daha aşağılara indiğiniz zaman da yine yumuşak plastik malzeme kullanılıyor. Ama özellikle bu vites konsolunun çevresinde kullanılan malzemeler çok sert ve çizilmeye müsait. Kapı döşemelerinin de üst bölümleri yumuşak ama daha aşağılara indiğiniz zaman yine orada da sert plastik malzemeyle karşılaşıyorsunuz. Bunu Avrupalı rakiplerle kıyaslayacak olursanız tabii ki malzeme kalitesi zayıf gelecektir. Ama sonuçta bu bir Amerikan otomobili ve Amerikalılar malzeme kalitesine bu kadar önem vermiyorlar. O yüzden bence Mustang beklentileri gayet iyi bir şekilde karşılıyor bu anlamda. Önünüzde iki tane gösterge tablosu yer alıyor. Sol taraftakinden devir saatini, sağ taraftakinden de kilometre göstergesini takip edebiliyorsunuz. Burada kilometrenin yanı sıra Amerikalıların birimi olan mil de aynı şekilde göstergenin içinde yer alıyor. Mustang tabi Avrupa pazarına girerken biraz da Avrupalılaşmış. Çünkü burada bir tane dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Buradan hem telefonunuzu kumanda edebiliyorsunuz, navigasyona ulaşabiliyorsunuz, müzik sistemine ve klima kumandalarına da buradan erişebiliyorsunuz. Bu aslında güncel Ford modellerinden tanıdığımız multimedya ekranı. Benim daha evvel testini yaptığım Ford Focus Sedan, Ford Mondeo ve Ford Grand C-Max modellerinde de bu ekranla karşılaşmıştık. Bu ekranla ilgili zaten yeteri kadar detay vermiştim. O yüzden şu anda bu araçta bundan bahsetme gereği duymuyorum. Müzik sisteminin hemen altında klima kumandaları yer alıyor. Onlar da bence farklı ve şık bir tasarıma sahip, ayrıca kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Burada benim bir tane hoşuma giden önemli detay var. O da koltuk ısıtmanın yanı sıra burada koltuk soğutma fonksiyonunun da sunuluyor olması. Açıkçası şu an olduğu gibi sıcak bir yaz gününde bu tip deri döşeme koltuklarla eğer seyahat ediyorsanız sırtınızın ter içinde kalmaması bence işten bile değil. Şahsen ben bu tip bir otomobili kullanırken gerçekten araçtan indiğimde sırtım sırılsıklam olmuş oluyor. Fakat şu anda da görmüş olduğunuz gibi ikinci kademesinde çok rahat, çok konforlu bir şekilde aracı kullanabiliyorum. Mustang'in küçük eşya gözleri konusunda çok fonksiyonel olduğunu söyleyemem. Zaten kimse de böyle bir araçtan böyle bir şey beklemiyor ama vitesin önünde ufak cüzdanınızı, bozuk paranızı koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Ayrıca vitesin hemen arkasında da iki tane büyükçe diyebileceğim bardaklık var. Buraya da telefonunuzu, güneş gözlüğünüzü koyabilirsiniz. Bunların haricinde de kol dayamada fena sayılmayacak bir genişlikte alan sunuyor size. Burada 1964 yılından beri Mustang'in üretildiğini gösteren plakada hem size hem de yanınıza oturanlara ne kadar özel bir araçta olduğunuzu gösteriyor. Bu kadar hikayeden sonra bence artık Mustang'in motorine ve sürüş özelliklerine geçme vakti çoktan geldi bile. Başta da söylediğim gibi Mustang artık Avrupa pazarı için 2.3 litrelik turbo beslemeli benzinli EcoBoost motorla üretiliyor. Bu motor tam 317 beygir güç ve 432 Nm tork üretiyor. Ve ülkemizde sadece 6 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzımanla satılıyor. Motor rakamsal olarak gayet güçlü. Peki pratikte size neler veriyor? Kısaca ondan da bahsedeyim. Motor 4 silindirli olmasına rağmen hiç fena sayılmayacak performans özellikleri sunuyor. Gördüğünüz gibi hem sesi gayet iyi, hem ivmelenme performansı gayet iyi ve bu anlamda beklentilere gayet iyi cevaplar verebiliyor.
Tabii bir spor otomobil dediğiniz zaman bunun güçlü olduğu kadar hafif olması da bekleniyor. Fakat Mustang 1700 kiloya yaklaşan kilosuyla gerçekten ağır bir gövdeye sahip. Bu anlamda performansta tabii ki bazı kayıplar yaşıyorsunuz. Bunda tabii ki otomatik şanzımanın da birazcık payı var. Eğer bu otomobil bu motorla manuel şanzıman seçeneğiyle sunuluyor olsaydı gerçekten daha keyifli sürüş özelliklerini de size yaşatabilirdi. 317 beygirlik güç arka tekerleklere aktarıldığı için özellikle bu tip dar dönüşlerde, dik dönüşlerde çok basit bir şekilde böyle otomobilin arkasını kaydırıp drift yapmanızı sağlıyor ve gerçekten çok keyif alıyorsunuz. Duyabiliyor musunuz sesi? Tabii bu arada ses demişken yani 4 silindirli bir Mustang'den değil de 8 silindirli 5 litrelik bir Mustang'den bahsetmek gerekiyordu. Ama şu anda elimizde bu var ve bununla yetiniyoruz. Bunun da kesinlikle kötü olduğunu söyleyemem. Beklentileri karşılıyor ama eğer gerçekten bir Mustang kullanmak istiyorsanız ne olursa olsun 5 litrelik versiyona yönelmeniz lazım. Çok da dengeli bu arada, bakın. Yani bu tip yanlamanıza rağmen otomobil çok kontrollü bir şekilde çizgisinde durmayı ve sizin direksiyonla verdiğiniz kontralara iyi cevaplar vermeyi başarıyor. Araç adeta yerinde durmuyor. İnanın 5 litrelik makine olmamasına rağmen bu 2.3 litrelik EcoBoost motorla bile gerçekten arka tekerleklerde çok büyük bir güç var. Bu arada şanzımanla da hiç fena bir birliktelik yaşamıyorlar. Yani tork konvertörlü bir otomatik olmasına rağmen geçişleri gayet iyi. Özellikle vites büyütürken herhangi bir zaman kaybı yaşamıyorsunuz. Fakat vites düşürmek istediğiniz zaman bu değişimler biraz gecikmeli oluyor ama yine de çok da önemli değil. Gelelim Mustang'in sürüş özellikleri konusuna. Bir kere Mustang'in Avrupalılardan ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi konforlu olan yapısı. Ama konfor dediğim zaman tabii ki bir aile otomobili konforu beklememek lazım bundan. Sonuçta bu bir spor otomobil ama Avrupalı spor otomobillerle kıyasladığınız zaman da kesinlikle süspansiyon konforu anlamında onlardan bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Tabii yeni nesille birlikte artık Mustang'de bağımsız arka süspansiyon sistemi kullanılıyor. Bunun hem yol tutuşta hem de konfor anlamında Mustang'e artı sağladığı da bir gerçek. Mustang'de 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlar normal, Sport Plus, pist ve karlı zeminler için seçilebilen modlar. Bunları hemen vites konsolunun önündeki bu şalter tipi düğmelerle seçebiliyorsunuz. Ayrıca direksiyon hassasiyetini de buradaki düğme vasıtasıyla yine normal, spor ve konfor olmak üzere 3 farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonun ağırlık dengesi bence gayet iyi. Normal modda bile size gayet iyi cevaplar verebiliyor. Spora aldığınızda biraz daha efor sarf etmeniz gerekiyor direksiyonu çevirmek için. Ama açıkçası ben gerek duydum mu ben normal modda kullanmayı tercih ettim bu süreç boyunca. Görüş açılarının iyi olduğunu söyleyemem ama kesinlikle keyif verici olduğunu söyleyebilirim. Bunu size aracı dışarıda anlatırken de belirtmiştim. Öylesine uzun ve üzerinde çıkıntılar olan bir kaput var ki sürücü koltuğunda oturduğunuz zaman yoldan önce bir kere onları görüyorsunuz ve otomobilin bu sarı rengiyle birlikte çok dikkat çekici bir hali var. Bu tip yol kullanımlarında size güçlü bir araç kullandığınızı hissettiriyor. Fakat bir de bunun dezavantaja dönüştüğü yerler oluyor. O da özellikle dar sokaklardan dönerken veya manevra yaparken aracın tabii önünü tam olarak kestiremediğiniz için bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama alıştıktan sonra otomobilin kafasının nerede olduğunu bildikten sonra çok büyük problem olmuyor. Arka cam içinde biraz dar diyebilirim. Ayrıca alçalan tavandan dolayı C sütununun da tabii görüşü biraz etkilediği ortada. Ama yine de manevra yapmak istediğinizde buradaki geri görüş kamerası vasıtasıyla etrafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Sürüş sırasında da alıştıktan sonra herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Gelelim son olarak da merakla beklediğiniz yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı tam 4 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 260 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu bana sorarsanız 2.3 litrelik turbo beslemeli otomatik şanzımanlı ve 1.7 tonluk bir araç için gayet iyi.
Fakat ben araçla birlikte olduğum süreçte nasıl kullandığımdan da size kısaca bahsedeyim. Bu 260 kilometrelik mesafenin 150 kilometreye yakınlık bölümünü şehir dışı diyebileceğim otoyolda sakin bir karakterle kullanarak geçirdim. Geri kalan 100 kilometrelik bölümünü de şehir içinde ve çok fazla performanslı olmadan ama biraz önce yaşadığımız gibi tabii ki belli köşeleri gördüğümde gaza basarak, motorun sesini duymaya çalışarak geçirdim. Yani bu anlamda baktığımız zaman tam anlamıyla bir karma tüketim değeri diyebiliriz buna. Sonuç olarak 2.3 litrelik EcoBoost motorun Ford Mustang'in kaputunun altında tutumluluk potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki siz Mustang'inizi Ford Focus gibi kullanırsanız. Eğer siz bir Mustang kullanıyorum diyecek şekilde ve bu motorun sesini duyacak ve bu keyfi yapacak şekilde bu aracı kullanırsanız o zaman da yakıt tüketim değerinin 14-15 litreler seviyesine çıkacağını kesinlikle bilmeniz lazım. Bakalım nasıl ivmeleniyor. ...120. Ford Mustang son derece estetik tasarımıyla, sportif sürüş özellikleriyle ve aynı zamanda konforlu olan yapısıyla bence övgüyü hak ediyor. Kullanışlılık konusunda çok iddialı değil. Zaten bu bir spor otomobil ve kimsenin bundan kullanışlılık bekleyeceğini zannetmiyorum. Fakat asıl önemli olan konu fiyat konusu. Çünkü insanlar bu araca Amerika'da 25-30 bin dolar seviyesinde ulaşırken Avrupa'da 30-40 bin euro arasında bir fiyatla sahip olabiliyorlar. Ülkemizde ise ne yazık ki bu 2.3 litrelik EcoBoost motorun en üst vergi diliminde yer alması nedeniyle bu araca ancak 135 bin dolar vermeniz gerekiyor ki başlangıç versiyonunu alabilirsiniz. O anlamda bu aracın ne yazık ki çok şanslı bir seçenek olduğunu söylemek zor. O fiyat seviyelerine çıktığınız zaman alınabilecek çok daha fazla seçenek var. Hatta bunlardan bir tanesi de Mustang'in 5 litrelik 8 silindirli GT versiyonu. O aracın fiyatı da 150 bin dolar seviyesinden başlıyor. Bu anlamda baktığınız zaman o araç bile bundan daha mantıklı gözüküyor. Fakat orada bir tane kriter var işleri değiştiren. O da senelik motorlu taşıtlar vergisi. Çünkü bu araca senede 4000 TL öderken vergi anlamında 5 litrelik GT versiyonuna tam 22 bin TL ödemeniz gerekiyor. Ve bu da GT'nin de çok mantıklı bir seçenek olmadığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak Ford Mustang'e hoş geldin diyoruz ama kendisine sıcak bir karşılama yapamayacağımız da ortada. Çünkü bu fiyat seviyesiyle Mustang'e ulaşabileceklerin sayısı ne yazık ki çok fazla olmayacaktır. Görüşmek üzere.